Miftahul Kulûb, kalplerin anahtarı. Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi. 9. kısım. Konusu, bu yolun, tarikatın bazı incelikleri anlatılacaktır. Kıymetlim, anlatılacakları da bilmiş olmalısın. Hak yolcusu salik, mürşit himmeti ile suluka başlar, yani bu yola girer. Alıştığı şekilde dahi teveccühünü yapar. Kalbin hakkı olan 3000 kere ismi celali, yani Allah adını okur. Anlatılanlardan bir belirti meydana çıkmaz ise, ruhun, sırrın, hafinin, ahfanın hakları olan 500 ismi celali ekleyip okur. Ama her biri için ve mürşidinin telkini ile bu şekilde okumayı sürdürüp dururken daha ahfaya varmadan birinde bir belirti olur ise artık geriye dönmek gerekmez. Daha ilerisi olan nefis latifelerine kulli letaife geçer. Bu usul ile iş murakabeye kadar getirilir. Müşahede ihsan olunduktan sonra diğer latifeler dahi ihsan olunur. Yani diğer letaiften beklenen iyi haller elde edilir. Ahvanın kendisinde ondan sonra nefis latifelerine geçildiğinde bir zamanda zikirde ve fikirde kalındığı halde manevi bir belirti ortaya çıkmaz ise o zaman mürşit olan şey müridini karşısına alır. Bir teveccüh edip müridin latifelerine tek tek tümüne bakar. Bir açıklık bulursa yazıldığı şekilde işi murakabeye kadar getirir. Mürşit olan şey, teveccühünde hak yolcusu salikin latifelerini kapalı bulur ise, salikin yemesinde, içmesinde bir haram, üzerinde kul hakkı, gıybet gibi bir şey görürse, bunlardan kurtuluncaya kadar müridi içten ve dıştan terbiye etmeye başlar. Bütün bunlara rağmen yine de bir belirti meydana gelmez ise, artık iş, ezel pazarlığına yorulmalıdır. Kendisi bulunduğu zikirde çalıştırılır. Ancak o hak yolcusu muridin mürşit şeyhi, kamil ve mükemmel biri olunca, isterse o kutsi kuvvetiyle o zavallı hak yolcusu saliki, tüm latifelerinin manevi belirtilerini göstermek suretiyle müşahede makamına kadar götürür. Müritlerin bazısı da zekidir, geleceği parlaktır, hızla yol alır. Bunun için hemen kalp nuru zuhur eder ve müşahade meydana gelir. O, bu durumunu mürşidine anlattığı zaman mürşid onun bu halini örtbas eder. Biraz da ona asık yüz gösterir. Sonra da bir latifelerin belirtilerini müşahade ettirir. Sırası ile murakabeye kadar getirir. Mürşidin himmeti ile saliklerin bazısı zekası, teslimiyeti ile kısa zamanda latifeleri, nefi ve ispatı, murakabeleri görüp geçer. Şekten, şüpheden de kurtulur. Böylece Cenab-ı Hakk'ın ihsanına zuhur yeri olur. Bazı hak yolcusu salikin de anlayışı kıttır. Bu yüzden latifelerinde ve müşahadesinde kalbi tatmin eden bir şey elde edemez. O zaman mürşit şeyhe düşer ki, hak yolcusu salikin kendisi halinden memnun olup kendisine güven duyuncaya kadar, oğlum, çalışmayı sürdür. Emrini vere ve sürekli çalıştıra. Bundan önce 3 murakabe mertebesi anlatıldı. Onların sonuçları elde edilir ise Allah'ın ihsanları olur. Aynı zamanda onlar hilafet makamlarıdır. Bu hilafet makamları dahi 3 türlü olup anlatılacaktır. Birincisi, burada hak yolcusu salikin tecellisi gereğince kendisinde başkalarını da irşad etme kabiliyeti bulunur. Bunun için kendisine bu yolda hilafet verilir. İkincisi, bunda başkalarını irşad etme kabiliyeti yoktur. Bu yüzden kendisine sadece hilafet verilir. Üçüncüsü, bazı hak yolcusu salikin dahi kabiliyetinin bir gereği olarak bu yolun gereklerini yaptırmak ve tamamlatmaktır. Buna dahi hilafet bu yoldan verilir. İhsanları o şekilde gelir. Ancak anlatılanlardan biri veya hepsi sülûkunu tamamladıktan sonra halife oldum, bu makamda ben de bir şeyhim diyerek yola çıkarsa tehlikeli bir işe girmiş olur. Allah bizleri korusun.
bu kimsenin pisliğini 7 deniz temizlemez gibidir. Hak yolcusu salikin bu hilafet makamlarında selameti odur ki, kendisini cümleden altta göre, şeyhine dahi teveccühünü ve sevgisini artıra. Bunları her ne kadar çok ederse, o kadar derecesi artar, daha da yükselmesi için bir sebep olur. Yine kendisini herkesten alt görmeyi, şeyhine teveccühü ve sevgiyi ne kadar azaltır ise, o kadar zayiat verir ki, bunların sayısını bulamaz ve hesabını yapamaz. Açıkçası hak yolcusu salik, aynı anda arşı, yeri müşahede etme makamına gelmiş olsa dahi, yine de dizgini mürşit şeyhinin elinde bilmelidir. Hemen her hususta teslimiyet halinde bulunmalıdır. Bu eserin yazarına ait bir şiir. Seyrim içre uğradım bir şehre ben, görmedim o şehir içinde nesne ben, bir beyaz duman dahi hem kaplamış, çün taaccüp eyleyüp durdum hemen, bir hitap erişti sırrıma o an. İrci'u deyu denildi bir hitap, canımı tenden ayırdı o hitap, göremedim kendimi o demde ben, görünenin cümlesi hak nerede sen? Ol arada çok tekellüm eyledi, yek harf ve savt ile değil idi, bir libas giydirdi hakkani idi, cümle renkler anda pünhani idi. Çün girenler ol libas içre veli, zahiri halk batını haktır belli. Nuri gider alem içre serteser, mahvolup kalmada kendinden eser. Seslendiren Abdullah Can.